Merhaba arkadaşlar. 7 Mayıs 2025 ve gene bir haftanın ortasına kadar geldik. Çarşamba akşamındayız. Sizlerle birlikte tekrar bir canlı yayında birlikteyiz. Biliyorsunuz eski takipçilerimiz biliyor. Yeni ilk defa gelen arkadaşlarımız, ilk defa canlı ya da sonradan izleyen arkadaşlarımız varsa pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları 22-22.30 arası canlı yayın açıyoruz. Onun dışında gün içerisinde birkaç dakikalık videolarımız oluyor. Hem açık öğretim sistemi, dikey geçiş sınavı, yatay geçiş, onun dışında DGS, YKS, sınavsız ikinci üniversite. Bu tarz kayıtlarla uğraşıyoruz. Bir yandan da KPSS memur alım ilanlarını birkaç dakikalık güncel KPSS memur alım ilanlarını paylaşıyorum. Bunların hepsi bir eğitim kanalı olarak sizlerle birlikte yayın hayatımıza devam ediyoruz. Sizlerden tek istediğimiz şey mümkünse kanalımıza bir beğen düğmesine basmak, paylaşmak bizim için çok güzel olur. Evet, pazartesi mi yazmışım? Hemen değiştireyim. Sürekli yayın açınca evet, şuraya çarşamba. Çarşamba, çarşambayı sen aldın. Bir yar sevdim. Evet, başlığımızı çarşamba olarak aynalı aman aman bir yar sevdim aynalı. Evet, Dilan hoş geldin. Berkay hocam sınavdan strese girdi demiş. Hayır, günün yorgunluğu. Şimdi Dilan'ın mesajlarına bakalım. 9.28'de gelmiş yanımıza 10.04. Dilan. Hocam merhaba. Şimdi tekrardan üyeliğimi yeniledim. Nasılsınız? Sağ olasın Dilan. İyiyim. Hocam geçen yazmıştım. Buraya gel detaylı konuşalım demiştiniz. Şimdi hocam 3 dersim tek kaldı. Vizeye girdim. Bir dersten 25, bir dersten 37,5, bir dersten 52,5 aldım. 4 tane koşullu geçer dersim var. Yaz okulu almıştım ama yine bu dersleri geçemedim. TDS bölümü. Genel not ortalamam yaz okulunda 1,89'du. Şimdi 1,84. Kaç almam gerekiyor? 2 ortalama için ne yapmam lazım? Şimdi Dilan öncelikle şöyle yapalım. Şimdi senin tekrar bakalım şuradan. 3 tane FF dersin var şu an. Doğru mu? Bu 3 tane 25, 37,5 ve 52,5 aldığın derslerin FF. 3 dersin FF. Tamam. Onun dışında bütün dersleri geçtin doğru mu? Ve şu anki toplam kredin kaç? Yani hesaplama yapabilmem için detay bilgi vermen lazım. Toplam kredin kaç? Anlık genel ortalaman 1,84. 1,84 çarpı toplam kredin kaç? Bak bakalım. Toplam kredin kaç? En son bahar dönemindeyiz şu an. Güz dönemi genel ortalaman. Dönem ortalaması değil, genel ortalaman kaç? Sen onlara bakarken diğer arkadaşlarımıza bakalım. Berkay hocam sınavdan strese girdi demişsin. Mustafa Alkun iyi yayınlar hocam sağ olasın. Hoş geldin. Dilan sesiniz de güzelmiş. Keşke güzel olsa. Gitarımız var, gitar çalarız ama ses güzelliği orta. Hocam üyeler kaçtı demiş Berkay. Ferhan İnal. Hocam Kemal Sunal gibi okuyorsunuz maşallah. Dilan hoş bulduk demiş. 18 kredi. Tamam. Şimdi toplam almış olduğun kredi kaç? 120 mi? 112 mi? 115 mi? Bu 3 ders dışında başka dersin var mı? Sana demiştim ya genel ortalama videosunu izle oradaki bilgileri not al onları bakarak net hesaplama yapabiliriz yoksa müneccim değiliz. Evet. Evet 102 şimdi Dilan hesaplamaya başlayalım. Şu anki bahar dönemindeyiz. En son güz dönemi genel ortalama 1,84.
ve toplam genel kredin 102, senin ikisini çarptık eşittir 187,68. Şuradan bir kapanma kağıt alalım. Bu 3 ders dışında başka bu 3 dersin FF bunların dışında almadığın başka hiçbir ders doğru mu? Yok. 187,68 toplam değerin, şu anki değerin bu. Sayısal olarak. 187,68. Şimdi Dilan, son sorum. Bu 3 tane dersinin toplam kredisi 18, yani 6, 6, 6, 6. Dönem toplam kredisini sormuyorum. Şu an senin sadece 3 tane FF dersin mi kaldı? Onun dışında başka bir dersin yok mu? Ve bu 3 FF dersinin kredisi e, 6, 6, 6 mı? Dönem ortalamayı sormuyorum, dönem krediyi sormuyorum. O videoyu izlememişsin Dilan. Senden istediğim tek şey 100 dönemi toplam genel ortalaman 1,84, toplam kredin 102, 3 tane FF dersin 6, 6, 6 kredilik ve senin bu 3 tane FF dersin dışında başka hiçbir dersin yok, doğru mu? Tamam, sadece bu 3 tane dersin var. Bu 3 dersin kredisi de 6, 6, 6. Evet, şimdi başladık hesaplamaya. Şimdi Dilan, hesap makinesine geçtik. Şimdi senin şu anki değerin sayısal olarak, tabii ki de bir insan olarak değerin sonsuz. Hepimizin değeri sonsuz ama Açıköğretim Fakültesindeki senin sayısal değerin 187,68. Senin 102 kredin var. En az 2 ortalama için 102 çarpı 2, 100, 204 bir değere ihtiyacım var. Eksi 204 eşittir. Yani senin 16'lık bir değere ihtiyacın var. 16,32. Şimdi sen bu 6'şar dersin hepsinden 2 ortalamayı yakalarsan 6 kere 2 ne yapar? 12, 12, 12, 18, 36 yapar. 36 yapar. Yani 16'ya ihtiyacın var. Fazla fazla 20 kredi geçmiş oluyorsun. 36 yapar. Hesaplayalım. C'ye bakalım. Senin toplam şu anki sayısal değerin 187,68. Artı bu 3 dersten de 6'şar kredi ise üçü de ve 2 alırsan 6 kere 2 12 çarpı 3 36 yapar. 223,68'lik bir değere ulaşırsın. Bunu da böyle 102 diyoruz. 102 kredim var. Eşittir diyoruz. 2,19 ortalaman olur. Evet, hesap bu. Eğer verdiğim bilgiler böyleyse. Evet Dilan. Karanlık Lord, hoş geldin hocam. İyi akşamlar. Tesis yüksek lisans bölümlerini nereden bulabilirim? Temmuz ayında, Temmuz ayında başvurular olacak. Tesis uzaktan. Her üniversitenin var ama biliyorsunuz ben Anadolu Üniversitesi'ni takip ediyorum. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü LEE nokta Anadolu nokta gov nokta tr. Neden açılmadı? Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. Ha, edu.tr. Gov değil. Gov Government. Resmi daire Edu Education. Edu. LEE. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü nokta Anadolu nokta edu nokta tr. Önemli tarihler demiş. Mevcut öğrenciler için bilgi paylaşmış. Evet, buradan bulabilirsin. Öğrencilerimizden haber. Yalnız zam gelmezse Karanlık Lord 40.000 TL olduğunu hatırlatırım.
Nurettin Başar, hocam iyi akşamlar. Ataöğüt'te her sene yaz okulu oluyor mu? Nurettin, her sene yaz okulu olmuyor ama son 2 yıldır oldu. Bu sene de eğer talep olursa okul yine açabilir. Sonuçta bir para var. Okul maddi gelir elde ediyor aynı zamanda hocalar ve okul. Bu sene de açılma ihtimali var. %100 diyemem ama büyük ihtimal açılır. Dilan, senin hesaplamanı yaptım. Eğer derslerin hepsinden 2 ortalamayı yakalarsan, 2 ortalamayı yakalaman için de 40 ila 45 alırsan, 40-45 alırsan 1,19 oluyor ortalaman. Bu 3 tane FF ders. Başka da hiçbir dersin yoksa mezun oluyorsun nasipse. 2,19 ortalamayı yakalıyorsun. Yani sana tavsiyem 45-50 civarı alırsan bu 3 dersten çok rahat 2 ortalamayı geçmiş olursun. Evet, sırayla devam ediyorum. Berkay, hocam bütün dersleri geçsek ortalama 2 altında kalsa ne olacak? Koşullu geçer dersleri yeniden alman gerekir Berkay. Yani D'de, BC ve C'de bu derslerden birkaç tane yeniden alman gerekir. Hocam ATV'de laborant ve veteriner teknikerliği staj var mı? ATV dedin, AÖF'te demek istedin galiba. Bu telefonlar otomatik düzeltmesi insanı bazen şaşırtıyor. AÖF'te laborant veteriner hekimlik staj var mı? Kaç yılda biter? Laborant veteriner bakalım. Staj ve uygulama dersleri .anadolu.edu.tr. Staj, yurt içi staj programları. Laborant veteriner sağlıkta var, staj var. Üçüncü dönem staj yaparsan 1,5 yılda bitirme şansın var. Evet, sırayla devam ediyorum arkadaşlar. Ferhan İnal, hocam tezsiz yapınca doktora yapılamıyor mu? Tezli yapman lazım diye biliyorum Ferhan ama yine de araştır. Plan 2 bile olsa yeterli demiş. Şimdi hocam finalden kaç alırsam geçerim. 40-50 civarı alırsan 2 ortalamayı geçiyorsun. 2 ortalamayı geçti yani 2,19 ortalamayı yakalıyorsun Dilan. 2 ortalamayı geçiyorsun yani. Karanlık Lord, inan ben de tezsiz yüksek lisans yapacaktım uzaktan ama 40 bin lirayı duyunca ben de vazgeçtim. 40 bin lira eder mi? Etmez. Bir avantajı var mı? Yok. Ha, tezli yüksek lisans yapıp işte öyle bir imkan yok. Hani derslere katılma imkanım yok. Tezli yüksek lisans yapıp akademik kariyer yapmak isteyen arkadaşlar için değer ama tezsiz yüksek lisans hiçbir işe yaramıyor açıkçası. Dilan, kaçırdık orayı, reklam girdi demiş. Nurettin Başar, hocam bilgisayar mühendisliği okuyorum. Büro yönetimi okuyacağım. Atölye sınavlarda daha kolay geçen Anadolu'da mı? Hata evet biraz daha kolay. Çok çıkmış soru geliyor. Anadolu Açık Öğretim orta zorlukta. Nurettin İstanbul AOZEF biraz daha zor soruyor. Yani kolaydan zora doğru Atatürk, Anadolu, İstanbul. İnan rica ederim 50 alırsan kafan daha rahat olur. 25 olan dersten 50 almaya çalış. Şimdi 25, 37,5 olan dersin güzel. 52,5 olan dersin güzel. 25 olan dersten hemen hesaplayalım. C. Evet. 25 çarpı nokta 3 eksi 35 27,5 bölü nokta 7 eşittir 39,28. 50 alırsan ne olur? 50 olarak hesaplayalım. 40 geliyor. 50 alırsan 25 çarpı nokta 3 eksi 50. 50 alman için 50 bölü nokta 7. 60,71. Yanlış hesapladık. Tekrar bakalım. 25 çarpı nokta 3 eşittir. Eksi 50 bölü nokta 7. 60, 25 olan dersten 50-60 almaya çalış. Daha rahat olur kafan. Çünkü 60 alırsan ortalaman 50 düşecek. Ama 50 aldığın zaman da yüksek ortalama gelir. 60, 50 alsan yeterli diye tahmin ediyorum. Yani 2 ortalamayı geçersin Dilan.
Evet. Böyle Demirdağlı, hocam Ataöf'te laborant veteriner sağlık bölümünde staj var mı? Staj yok diye biliyorum. Kaç yılda biter? 2 yılda biter. Çünkü Atatürk Açıköğretim'de üstten ders alma yok. Börü. Üstten ders alma olmadığı için 2 yıldan erken bitiremezsin. Ekrem Koç, Ataöf'te acil durum ve afet yönetimi ön lisansta staj var mı? Erken bitirme için ne yapabilirim? Evet, ikiniz de aynı soruyu mu sordunuz? Farklı, ha, bölümler farklı ama soru aynı. Atatürk'te staj yok, erken üstten ders alma yok, erken bitirme yok. Atatürk'te okuyan arkadaşlar ön lisansı 2 yılda, lisansı 4 yıldan önce bitiremez arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dilan hocam, ikinci üniversitem, ikisini de AÖF'ten okudum. Henüz 23 yaşındayım. Çok iyi. Ve 4 yıldır sizin yardımlarınıza geçmeye çalışıyorum aslında. TDS 1,5 yılda hedeflemiştim. Geçersem sınavdan 1,5 yılda tamamlamış olurum. Harikasın. İnşallah geçersin. Atandığın haberlerini de alırım. Arif canlı yayında soru sor grubuna hoş geldiniz demiş. YouTube mesaj atmış. Dilan teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çocuklarınızı bağışlasın. Sizi çok seviyorum. Sağ olun. İnşallah en güzel dua çocuklar için yapılan dua. Teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar, bugün tesadüfen her gün bakıyorum. Anadolu Açıköğretim'in sınavsız ikinci üniversite Anadolu kayıt tarihleri açıklandı. Ben de bunu biraz önce gördüm. Canlı yayından önce her zaman bakıyorum. Duyurulara baktım. Duyurularda herhangi bir duyuru yok. Ama sonra tesadüfen durun bakayım dedim. Şu akademik takvime bir tıklayayım. Bugün tesadüfen daha işte ben de bir 15-20 dakika önce, yayından 5 dakika önce şöyle bir baktım da daha 2025-2026 öğretim yılı akademik takvim, burada bir link gelmiş. Hayırlı uğurlu olsun. 14 Temmuz 2025 tarihinde sınavsız ikinci üniversite kayıtları başlıyor arkadaşlar. 14 Temmuz'da başlıyor. 17 Ekim 2025 yılına kadar devam ediyor. Sınavsız ikinci üniversite kayıtları arkadaşlar. İlk defa bu sene üniversiteyi kazanan arkadaşlar da faydalanabilir. Yani siz bu sene ilk defa açık öğretim ya da örgünde herhangi bir yeri kazanırsanız ve kayıt olursanız, kayıt olduktan sonra sınavsız ikinci üniversite kayıtlarınızı 17 Ekim 2025 tarihine kadar yapabilirsiniz. Onun dışında şu ÖSYS, ÖSYM tarafına henüz belli değil. Onun kayıtları şey yapacak. Şu TR-YÖS yabancı öğrencilerle ilgili sanırım açıklanan tarihlere bakalım. Buradaki en önemli tarih ikinci üniversite 14 Temmuz'da açıklanıyor. Yatay geçiş kayıtları 8 Eylül 12 Eylül, ama yatay geçiş başvurusu her yıl 1 Ağustos'ta başlar. Onun videosu gelecek. Yatay geçiş yapmayı düşünenler için, Anadolu Açık Öğretim'e öğrenci olmak için yatay geçiş yapacak arkadaşlar başlayacaklar. Kayıt dönemi güz, ders ekleme, yani bizler için mevcut öğrenciler arkadaşlar 30 Haziran'da yaz okulu başvurusu yapacağız. O ayrı, onun videosu gelecek. 6 Ekim 2025 Pazartesi günü dönemimiz başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, mutlu oldum, ben de bunları gördüm. Bu sene maşallah okullar erken başlıyorlar. Atatürk Açıköğretim hemen sınavsız ikinci üniversite kayıtlarına başladı. Ben de çektim. Şurada Atatürk 2025 ikinci üniversite kayıt işlemi videosunu çektim. Anadolu Üniversitesi de 14 Temmuz'da başlıyor. Bahar dönemi seneye 2 Şubat 13 Şubat arası ve seneye yaz okulu da 29 Haziran. Bu sene 30 Haziran. Seneye 2026 yılında inşallah Rabbim sağlıklı sıhhatle hepimiz o günleri görürüz. 29 Haziran 2026. Evet, mutlu oldum. Önümüzdeki yılın sınav tarihleri bile belli, bakın. 2025 6-7 Aralık, 17-18 Ocak, 4-5 Nisan. Evet, bu ayın sonunda koskoca bir dönemi bitiriyoruz. Sonra hedefimiz 2025-2026. Evet, inşallah hocam demiş Dilan. Sizin sayenizde içim rahatladı. Tüm derslerden 50 alırım inşallah. İnşallah alırsın. Şöyle sırayla gidiyoruz. Allah razı olsun Berkay. Hocam, bugünün konusunu unuttuk. Unutmadık Berkay. Daha kaç? 19. 30 dakikaya kadar vaktimiz var. Ekrem Koç, hocam gelecek senenin fiyatı ne zaman belli olur? Ben sana hemen söyleyeyim. Bu senenin fiyatı çarpı %50. Yani çarpı 1,5. Dilan, sizin sayenizde içim rahatladı. İnşallah geçersin. Evet, Arif. Merhaba hocam. Evet, Arif bizim canlı yayında katıl üyemiz oldu. Merhaba hocam, ilk ve son defa üye oldum. Hem bugüne kadar emekleriniz için hem de bir soru sormak için yazıyorum. TDS 3 dersim kaldı. Hayırlı olsun. 3 ders 18 kredi. Genel kredim 102, genel ortalamam 2,31. Harika. İkinin üstüne bir ortalamam var. Vizeler 43-75, 48-75, 60. En kötü finalde ortalama kaç alırsam
İkinin üstünde kalırım. Ben videonuzu izledim ama maksat muhabbet olsun sizden de duyayım istedim. Arif 2,31 ortalaman çok iyi. Bu 3 tane dersin ilk defa mı alıyorsun yoksa bu dersler FF dersler miydi? Ona dikkat et. Eğer bu 3 tane dersin FF ise 35 alman yeterli. Ortalaman 2'nin üstünde. Ara sınav notların 43, 48, 60. Bu 3 dersten eğer bu 3 dersin 3'ü de FF ise çünkü FF zaten mevcut ortalama içerisinde sıfır olarak eklendiği için 35 bile alsan çok rahat bir şekilde 2 üstü ortalamada kalırsın. FF mi değil mi? FF. Tamam. FF ise hep benim bir sloganım vardır. Daha önce videosunu da çektim, izlemişsinizdir. Ara sınava yüklen, finalde rahat et. Çünkü ara sınavda konular azdır, kolaydır. Yüksek alırsan finalde rahat edersin. Sen ara sınava yüklenmişsin, 43, 48, 60 notlarını yakalamışsın. Finalde kafan rahat, 35, 35, 35 alırsan 2 üstü ortalamayla çok rahat bir şekilde mezun olursun. Hayırlı olsun. Ara sınava yüklen, finalde rahat et. Ferhan İnal. Hocam bu ikinci üniversite yaş şartı geldi. Mezuniyet şartı da var mı? Şimdi sadece Ferhan 5 tane bölümde yaş şartı ve mezuniyet şartı var. Bir kere ön lisans hiçbir bölümde şart yok arkadaşlar. Herhangi bir üniversitede kayıtlıysan, öğrenciysen, bu sene ilk defa kazanacaksan, mevcut öğrenciysen veya mezunsan fark etmez. Sonuç olarak bütün ön lisans bölümlerine sınavsız kayıt olabilirsin. Lisanslarda sadece 5 tane öğretmenlik bölümüne yaş şartı ve mezuniyet şartı geldi. Yani hem yaş şartı var hem mezuniyet şartı var. Birincisi sosyoloji, felsefe, tarih, edebiyat ve çocuk gelişimi. Bu 5 tane bölümde hem 35 yaş şartı var hem de diploma, lisans diploması şartı var. Sınavsız kayıt olmak istiyorsan. Normal YKS ile girip hiçbir şart olmadan yeterli puanı alırsan kayıt olabilirsin. Ama sınavsız kayıt olmak istiyorsan 5 tane öğretmenlik bölümünde hem yaş şartı hem lisans mezuniyet şartı var. Evet. Dilan, Arif de benim gibi aynı bölüm, aynı ders sayısı. İnşallah geçeriz. İnşallah arkadaşlar. Hem mezun olduğunuz haberlerinizi alırım hem de inşallah hocam atandım haberinizi alırız. Berkay, Arif geçme taktiği var mı? Dilan, genel not ortalamanız zaten 2 üzeri çok iyi. Benim 1,84. Dilan senin de 1,84 2'ye yakın. Nurettin Başar, KPSS'ye giren var mı demiş aranızda. Arif FF, evet onu cevapladık. Çok teşekkür ederim emekleriniz için. Hiç yalnız bırakmadınız hocam. Ben teşekkür ederim Arif. Arif, arkadaşlar hocamız zaten anlatıyor taktikleri ama ben de söyleyeyim. Ben paso çıkmış soruları ezberledim. 3 derste 2000'e yakın soru ezberledim. Ama kasmadım bile. Boş bıraktıklarım da oldu ve ünite sonu ezberledim. Böyle hocam 8 tane sınava girdim. 75, 70, 70, 65, 65, 43, 43 ve 27, 27. Öncelikle maşallah diyelim. Hemen bardağın dolu tarafını görüyoruz. 8 derste 6 tane başarı. Hepsi 35'in üstünde. Hatta 75-70'lik notlar var. 2 tane 27-27 nazar boncuğu olsun. 40 alırsan diğer derslerden 6 dersten 35-35-35 hatta 75 olan derslerden 25-30 bile alsan olur. 27-27 olan derslerden de 40'ar puanı alırsan bölü 8'de 8 yapmış olursun. Harika. İnşallah. Berkay, senin konuyu kaçırdık bugün. Ee, Ders çalışmak istemiyorum konusuyla ilgili vakit yetmedi. 2-3 dakika var. Nasıl 2000 çözdün demiş. Hocam ATÖF 2 yıllık hangi bölüm önerirsiniz? Şu an Anadolu ATÖF'te 4. sınıf öğrencisiyim. 2 yıllık. Dilan, ezberlediniz mi soruları? Ben de sadece çıkmış sorulara bakıyorum ama yine de 3 dersten tek kaldım. Evet. Öncelikle W'nun sorusunu es geçmeyelim. Hangi bölümü önerirsiniz? Ata AÖF. Hemen bakalım. Ata AÖF nokta Anadolu edu.tr Education. Ön lisans. Ön lisansta hangi bölümü seçerim? Şimdi şöyle baktığımız zaman büro yönetimi, çocuk gelişimi, İş sağlığı güvenliği, acil durum afet yönetimi olabilir. İşletme yönetimi olabilir. Atanmak için değil de laborant veteriner sağlık. Yani bu piyasada iş yapmak için güzel bir bölüm. Bir veterinerin yanında bir hayvan hastanesinde çalışabilirsiniz. Muhasebe vergi uygulamaları.
Özel güvenlik kalkmasaydı açık öğretimde mutlaka oku derdim. Radyo, televizyon, hayır. Çünkü radyo, televizyon artık izlemiyoruz maalesef. Her şey online oldu. Evet. Sosyal hizmet, tıbbi dokümantasyon, sekreterlik ama yüksek KPSS lazım. Keyifli bir meslek. Evet, bunlar aklıma gelenler. Tabii bütün bölümler değerlidir, bütün bölümler okunabilir ama ben atama olarak baktığımda bunları biraz daha ön planda gördüğümü söyleyebilirim. Emrecan, benim ortalamam 3.52'lerde. Klinik açtığım sekreter çalıştırmak yerine kendi diplomamı kullanmak istiyorum. Öyle oluyor değil mi hocam? TDS okuyorum. Klinik açtığımda sekreter çalıştırmak yerine. Yani klinik açtığımda derken doktor musun, veteriner misin? Kendin hem sekreterlik yapıp hem işini mi yapacaksın? Biraz anlamadım desem doğru olur. TDS normalde hastanelerde doktorun yanında işte doktor ilaç yazarken bir sekreterden destek alır. Muayenesini yapar. Şunları yazalım der. Reçetesini oluşturursun sen bilgisayar başında. Sen veteriner hekim ya da doktor olarak mı okuyorsun? Hani ona göre ne bir bakalım. Berkay, yayın uzatalım hocam ek ders. Berkay, yayını uzatmayalım çünkü haftada 3 canlı yayın yarım saat insanı yoruyor. Hani yarım saat yormuyor ama yarım saate geçince yoruyor. Birazdan çocukları da uyutmam lazım. Sabah erken kalkacaklar. Arif, 81.92 KPSS laboratuvar bölümüyüm ama atamam sıfır. Güvenlik kartı da aldım. TDS boşa gitti diyebilirim. Hastane işçi başvurdum. Güvenlik için Adalet Bakanlığı'nı bekliyorum. Vallahi bittik hocam. Hayır, puanın güzel Arif, bitmedin. Gayet güzel, yani okunabilir. Güvenlik kartı alman senin için çok büyük avantaj olmuş. Dilan, 9 dersi geçtim ama 3 dersten takıldım. Onlar da nazar boncuğu olsun. Gençsiniz arkadaşlar. En güzel ilaç gençlik. Her şey nasibi. Siz uğraşın, nasip sizi gelip bulacak. Berkay, vize final yaz okulu 3 ders. Kitaptaki sorulara baktım. Emrecan, klinik nasıl açıyorsunuz? Ben de o bölümü okuyorum demiş. Diş hekimiyim. Diş hekimi olarak yanınızda asistan çalıştırırsınız. Yani diş hekiminde asistan çalıştırdığınız asistanın bir yerden mezun olma zorunluluğu var mı? O konuda net bilgim yok. Dilan, başarılar. Hocam sınav sonuç itirazları yayınlanmış, doğru. Arkadaşlar, sınavlarınıza itiraz edip puanı değişen var mı? Merak ettim. Geçen dönem çok puanı değişen olmuştu. Bu dönem puanı değişen hiç yazmadı. Puanım değişti diye. Bir bakın bakalım notlarınıza. İtiraz edip puanı değişen oldu mu? Şimdi W yazınca aklıma geldi. Hiçbirine değişiklik olmamış. Daha önceki senelerde de itirazda bulunmuştum. Onlarda da aynı şey yazıyordu. Yalnız geçen dönem çok değişiklik oldu. Bu sene evet, Arif, pes etmek yok hocam. Adalet gelseydi mübaşir gardiyanlık, hayırlısı bakalım. İnşallah siz dediğim gibi elinizden geleni yapacaksınız. Boş durmak yok. Birisi nasip sizi bulacak. Evet arkadaşlar, yarım saat dolmak üzere. Sorusu olan varsa son sorularınızı alalım. Ee, 10.30 oldu saat. Cuma günü akşam bir acil bir durum bir şey olmazsa gene bir yarım saatlik canlı yayın açarız. Bu yarımşar saat canlı yayın hem sizleri yormuyor hem beni yormuyor. Çünkü haftada 3 canlı yayın kolay değil. Gündüzleri zaten 2-3 dakikalık videolar paylaşmaya devam ediyoruz. Evet hocam, çok haklısınız. Nasipten öte yol yok. Ben de öyle düşünüyorum. Tabii elimizden geleni yapacağız. Gerisi takdiri ilahi. En güzel, en değerli şey sağlık. Sağlık gidince hiçbir şeyin önemi kalmıyor. Allah günümüze şükür. En güzel gün bugün arkadaşlar. Yaşadığımız gün. Sonra bir bakıyorsunuz, yok kalp krizi geçirdi gitti. Tanıdığımız insanlar etrafta basından görüyoruz. Yok şöyle oldu, böyle oldu derken evet Berkay, itirazın aynı kalmış. Bakın bakalım arkadaşlar, değişen var mı? Son bir dakika. Canlı yayına başladı, 29 dakika olmuş. Soru soran arkadaşlarımız. İlk defa yayını izleyen arkadaşlarımız varsa sizlerden tek istediğim şey arkadaşlar, beğen, paylaş, abone ol. Kanalımıza destekle. Yani sonuçta bir eğitim kanalıyız. Çok böyle büyük bir kanal. Çok hızlı büyüyemiyoruz. Bir 100 bin olamadık mesela. 100 bin olsaydık bir plaket gelseydi güzel olurdu. Ben de bir plaket istiyorum. Ama butik kanal olmanın şeyi, ceremesi. Eğlence kanalı olsaydık 1 milyon olmuştuk şimdi.
Evet. Berkay, senin konu güme gitti. Çok fazla soru geldi bugün. Ders çalışmak istemeyen arkadaşlar, canınız ders çalışmak istemiyorsa bakın ders çalışmayın. Teknikleri Cuma'ya kadar ders çalışmayın. Cuma günü ben nasıl ders çalışmaya başlayacağınızı anlatacağım. Evet arkadaşlar, içeride uyutulması gereken iki tane, bir anaokulu, bir ilkokul çocuğu var. Beni bekliyorlar. Gideceğim, onları uyutacağım. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, takipte kalın. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar. Cuma akşam 22'de görüşürüz Allah işi karışmazsa.